Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere balon gibi böyle şişen harika bir bazlama tarifi ile geldim. Gördüğünüz gibi balon gibi şişmiş olan bu bazlama tarifini sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Derin bir kasemin içerisine 4 su bardağı unumu aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker. Bunları ilave ettikten sonra bir spatula yardımıyla harmanlıyorum. İyice karıştıracağım arkadaşlar. Burada karıştırma işlemi önemli arkadaşlar. Püf noktalarımızdan bir tanesi içerisine katmış olduğum bütün malzemelerin homojen bir kıvamda karışmasıdır. İyice karıştırdıktan sonra içerisine diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Şimdi içerisine bir su bardağından bir parmak eksik suyumu ilave ediyorum. Suyumu ilave ettikten sonra yine bir su bardağından bir parmak eksik süt. Sütümü de ilave ettikten sonra tekrar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra yoğurma aşamasına geçeceğim. Bu şekilde karıştırmak yoğurma işlemime çok kolaylık sağlıyor. Gördüğünüz gibi biraz daha karıştırdım ve şimdi içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapacağım arkadaşlar. Zeytinyağı ilavesi bazlamanın daha yumuşak olmasını sağlıyor. 2. kaşık zeytinyağımı da ilave ettikten sonra 3.'sünü ilave ediyorum ve şimdi yoğurma aşamasına geçiyorum. Gördüğünüz gibi yoğurmaya başladım. Pürüzsüz bir hal alana kadar yoğuracağım. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurmam gerekiyor. Bu ölçülerle yapacağınız bazlamanın lezzetine doyum olmayacaktır. Dilerseniz sizler hamurunuzu geceden yoğurup sabah kalktığınızda çayınız demlenene kadar hazırlayabilirsiniz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmez bazlaması olacağına garanti veriyorum ve bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Şöyle 1 yemek kaşığı unumu aldım ve hamurumu toparlamak istiyorum. Hamurumu iyice toparladıktan sonra dinlenmeye bırakacağım. Hamurumu tamamen toparladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pürüzsüz bir hale geldi hamurum. Şimdi sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. Ve daha sonra üzerini streçleyip hemen dinlenmeye kaldıracağım. Gördüğünüz gibi hamurum çok böyle yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur oldu. Kasemin içerisine tekrar alıp üzerine streçleyeceğim ve mayalanmaya bırakacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumun üzerine streçliyorum. Ortamınızın sıcaklığına göre mayalanma süreniz değişecektir. O yüzden hamurun 2 katı olana kadar beklemeniz önemli. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim, mayalanmış olan hamurumu 6 bezeye ayırdım ve üzerine kurumasın diye bir bez örtüyorum. Şimdi bir tane bezemi aldım ve açma işlemine geçeceğim. Ben mayalandıktan sonraki halini ve bezelere ayırırkenki halini montajda eklemeyi unutmuşum. Hamurumu açarken sizlere bu bazlama tarifindeki püf noktalardan bir tanesini de vermek istiyorum. Montajını unuttuğum hamur mayalandıktan sonra bezelere ayırırken hamurumun havasını iyice almam gerekiyor. Hamurumun havasını toparlayarak aldıktan sonra bezelere ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Unutmadan bu bilgiyi de verdikten sonra hamurumu açma işlemine devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tatlı tabağı büyüklüğünde hamurumu açacağım. Yaklaşık bir 15-20 santim büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Kahvaltılık tatlı tabakları büyüklüğünde diyeyim sizlere.
Hamurumu açtıktan sonra sizlere şöyle inceliğini de göstermek istiyorum. Bir tatlı tabağı büyüklüğünde ve gördüğünüz gibi şu incelikte olacak. Şimdi arkadaşlar sizlere bir tane daha göstermek istiyorum. Bir bezemi daha hemen hızlı açarak daha sonra pişirme aşamasına geçeceğim. Pişirme aşamasındaki püf noktaları da sizlerle paylaşacağım inşallah. Ocağımın üzerine almış olduğum tavamı iyice ısıttım arkadaşlar. Tamamen ısınan tavamın üzerine açmış olduğum bazlamamı koyuyorum. Şimdi sizlere buradaki püf noktayı söylüyorum. Hamurunuzun bu yüzü böyle baloncuk baloncuk olduğu an hemen bir spatula yardımıyla bazlamamı çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok hafif bir şekilde kızarmış. Böyle olduktan sonra çevirmek çok önemli. Bir diğer püf noktamız ise ocağımızın orta ateşte olması gerekiyor. Çok kısık ya da çok fazla açık olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer tarafı da bu şekilde kızardıktan sonra tekrar bazlamamı çeviriyorum. İkinci bir çevirmeden sonra bazlamamız pişmeye başlıyor. Yine ocağımın altı kısık ateşte. Şimdi sizler de göreceksiniz ki balon gibi şişmeye başladı bazlamamız. Sizlere şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok muhteşem bir görüntüsü var. Tadı da emin olun bir o kadar lezzetli. Balon gibi şişen bu bazlamamı tekrar diğer tarafına çevireceğim ve diğer tarafı da kızardıktan sonra arkadaşlar bu bazlamam pişmiş olacaktır. Bu bazlama tarifi sizlerin hafta sonu kahvaltılarınızda vazgeçilmez tarifiniz olacak. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir adet daha bazlamamı pişirerek sizlere göstermek istiyorum. Aynı işlemi tekrarlayarak 6 beze olan bazlamamı aynı şekilde pişirmeye devam edeceğim. İkinci bir çevirmeden sonra tekrar görüyorsunuz ki arkadaşlar bazlamam şişmeye devam ediyor. Bir tarafı şişmedi. Olabilir. Yani bu şekilde de olabilir. Demeyin ki eğer denediğiniz zaman neden bizimkiler şişmedi demeyin. Böyle hafif bir tarafı şişmeden de kalabilir. Bu şekilde pişirdikten sonra sofra bezimin arasına alıyorum. Sofra bezimin arasına koydum ve üzerini kapatıyorum arkadaşlar. Kurumaması için bu aşamayı yapmanız da önemli. Şimdi gördüğünüz gibi hazırlamış olduğum 6 adet bazlamamı bir servis tabağına alacağım. 1-2 tanesini tereyağıyla yağlamak istiyorum. Tereyağı bu bazlamaya o kadar yakışıyor ki ben çok severek yiyorum. Tabii tereyağı tercih etmeyenler sade olarak da tüketebilirler. Şimdi sizlere bir de şöyle bazlamamın yumuşaklığını göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde çatlama, parçalanma yok arkadaşlar. Bir tarifin daha sonuna geldik. Bu tarifi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Diğer tariflerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.